Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir köfte tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak soğan ve maydanozu rondodan geçiriyorum. 600 gram kadar kıymadan hazırladığım için köftemi 2 adet soğan kullandım. 2 diş de sarımsak ekledim. Soğanları 4'e bölerek ekledim. Yarım bağ kadar da maydanozu yıkayıp hazırladım. Onu da içerisine aldım. Dilerseniz soğanı rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz. Maydanozları ince kıyarak da hazırlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde yapmak benim kolayıma geldiğinden genelde köftelerde rondodan geçiririm soğan, sarımsak ve maydanozu. 600 gram kadar kıymayı yoğuracağım kaba aldım. Üzerine bir adet yumurtayı ekledim. Rondodan geçirdiğim karışımı tepsime ekliyorum. Tepside geniş bir kapta yoğurmak daha kolay olduğundan, daha kolay geldiğinden genelde bu şekilde hazırlıyorum köfteyi. Daha rahat bir şekilde yoğuruyorum. Bir su bardağından biraz fazla ince hale getirilmiş bayat ekmek içi. Ardından baharatları ekledim. Baharat olarak ilk olarak tuzu ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber, kimyon ve çok az miktarda da karbonat ekliyorum. Köfte tariflerimde her zaman şöyle kaşığın ucuyla eklemeniz yeterli olacaktır karbonatı. Köfte harcının güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Birkaç dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Sonlara doğru azar azar su ekleyeceğim. Yarım çay bardağından biraz fazla suyu hazır halde bekletiyordum. Yoğurma işleminin sonuna doğru azar azar elimle ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Bu şekilde köfte harcımın kıvamı çok daha güzel olacak. Çok daha rahat bir şekilde şekil vereceğim. Bir seferde eklemiyorum suyu. Gördüğünüz gibi azar azar 3-4 seferde tamamını eklemiş olacağım. Bu kısımları çok fazla uzun göstererek sizi sıkmak istemem. En son olarak da köfteyi yoğurma işlemi bitmesine yakın, bitme aşamasında şöyle elimle köfte harcını toparlıyorum ve biraz sert bir şekilde yoğurma kabına fırlatıyorum. Bu şekilde köfte harcım tam anlamıyla şekil alacak kıvama geliyor. Bunu ortalama 8-9 defa yapıyorum. Sonrasında artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Bir kaseye bir miktar suyu alıyorum. Şekil verirken ara ara elimi ıslatacağım. Bu şekilde elime köfte harcı yapışmamış oluyor. Daha rahat bir şekilde şekil veriyorum. Yuvarlak şekilde şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimle yuvarlıyorum. Ve yuvarlak formda şekil veriyorum. Daha uzun formda da şekil verebilirsiniz isteğinize bağlı. Eğer vaktiniz varsa köfte harcını hazırladıktan sonra bir süre buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ben vaktim sınırlı olduğu için hemen şekil verme aşamasına geçtim. Ya da şekil verdikten sonra yani köfteler hazır olduktan sonra da buzdolabında dinlendirirseniz dinlendirilmiş et köfte harcı çok daha lezzetli olacaktır. Ben dinlendirme aşamasına geçmeden direkt şekil verdim ve pişirdim köftelerimi. Tamamına şekil verdikten sonra artık kızartma aşamasına geçebiliriz. Geniş bir tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum. Çok bol yağ kullanmanıza gerek yok köfteleri kızartırken. Yağı kızdırdıktan sonra köfteleri yerleştiriyorum tavaya. Köfteleri tavaya aldıktan sonra alt kısmının tamamen pişmesini beklemeden birkaç defa çevirerek pişireceğim köfteleri. İçerisindeki karbonat sayesinde birazcık hacim alıyor çünkü köftelerimiz pişerken, kızarırken bu şekilde yaptığımızda eşit bir şekilde pişmiş oluyor her tarafı. Gördüğünüz gibi tam anlamıyla pişmedi altı. Bir miktar pişti ve ters çeviriyorum. Tavada yer açıldıkça diğer köftelerden de ekliyorum. Onları da pişmeye bırakıyorum. Bu kısımları birazcık hızlandıracağım. Buradan sonra detaylı bir şekilde anlatıyorum ki hani deneyimli olanlar köftenin nasıl yapılacağını elbette biliyorlardır. Fakat yemek yapmaya yeni başlayan, bu konuda çok bilgisi olmayan kişilerin de izleyebileceğini düşünerek detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu kısımları dileyen daha hızlı bir şekilde geçebilir elbette. Artık tamamen piştikten sonraki halini paylaşacağım sizlerle. Birkaç defa çevirerek pişirdim ve son hali bu. Tamamen kızaranları servis tabağına alıyorum. Bu
Bu haliyle köfteyi sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Elbette ben bu sefer köftemi daha farklı hazırladım. Şöyle bir sos hazırlayacağım. Şimdi ilk olarak tavaya bir adet büyük boy soğan yemeklik doğramıştım. İlk olarak onu aldım. Ardından üzerine yemeklik doğradığım biberleri ekleyeceğim. Aynı soğan formunda doğradığım 2 adet Charleston biberi ekliyorum ve soteliyorum. Dirilikleri kaybolsun. Yumuşasınlar biraz soğan ve biberler. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı kadar salçayı ekliyorum ve sotelemeye devam ediyorum. Salça ile birlikte de güzelce soteledikten sonra 1 paket kremayı ekliyorum. Yani 200 mililitrelik paketlerde olan kremalardan ilave ediyorum. Krema gerçekten çok lezzet veriyor. Bu tarz tarifleri ben çok seviyorum. Makarnalı olsun, tavuklu olsun, köfteli olsun. Şu an yaptığım gibi. Gerçekten kremayı çok yakıştırıyorum. Krema bir yemeğe girdiğinde, içerisinde krema olduğunda bir yemeğin gerçekten tadına doyulmuyor. Bu aşamada kremanın çiğliğini kaybettireceğiz. Bir miktar krema ile birlikte de pişireceğim. Bu şekilde de köfteleri ekleyebilirsiniz. Bir miktar piştikten sonra krema. Ben çok az miktarda sıcak su ilave ettim. Biraz daha böyle sıvı kıvamlı olsun istedim. Belirttiğim gibi bu isteğinize bağlı. Suyu da ekledikten sonra biraz böyle kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Ardından tuz ve baharatları ekliyorum. Bir miktar tuz ekleyeceğim. Baharat olarak istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Üzerine bir miktar karabiber ilave ettim. Bu tarife ben kekiği de yakıştırıyorum fakat bu sefer eklemek istemedim. Sizlere de öneri olur düşüncesiyle bunu da belirtmek istedim. Ardından üzerine artık köfteleri ekleyebiliriz. Az önce de belirttiğim gibi aynı şekilde sosu bu şekilde hazırladıktan sonra bu köfteye eklediğim aşamada dilerseniz makarna, tavuk ekleyerek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu tarz lezzetleri seviyorsanız emin olun onları da çok beğenerek tüketeceksiniz. Köfteleri de ekledikten sonra şöyle her yerine gelecek şekilde karıştıralım. Sos köftelerin her yerine bulansın güzelce. Son olarak üzerine kaşar rendeleyeceğim. Bir miktar, yani şöyle bir miktar dediğim 2-3 dakika kadar köfteler sosla bütünleştikten sonra son olarak kaşarı rendeliyorum. 100 gram kadar kaşar rendeledim bu aşamada. Kaşar rendelemeden de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ama kaşar ve krema birleştiğinde bence lezzeti çok daha güzel oluyor. Tavanın kapağını kapatarak kaşarların erimesini bekleyeceğiz. Kaşarlar eridikten sonra artık servis edebiliriz köftelerimize. Görüntünün güzelliğini görüyorsunuz. Karıştırmadan da servis edebilirsiniz elbette ama ben kaşarın da her yerine dağılmasını istediğim için şöyle karıştırdım. Lezzeti her yerine dağılsın. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Sunumu da lezzeti de şahane oluyor. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.